Herkese merhaba. Bu videoda sizlere tamamen fondötensiz ve diğer makyaj ürünlerinden çok az kullanarak görmekte olduğunuz canlı cilt görünümlü yüz makyajımı nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Havalar ısınırken ben de göz makyajımda bu sefer farklı olarak fresh bahar tonlarını tercih ettim. Eğer makyajım ilginizi çektiyse videoyu izlemeye devam edin ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Makyajıma başlarken ilk olarak yine Dr. Jart Ceramide kremimle cildimi nemlendiriyorum. Hemen ardından primer işlemi var. Bu makyajımda primer tercihim Smashbox Primerizer. Bu ürün hem primer hem nemlendirici, yani ikisi bir arada bir ürün. Zaten cilde de yoğun bir ekstra nem hissi veriyor. Cilde başta söylediğim sağlıklı parlaklık vermek için tüm cildime Becca'nın Backlight Priming Filter primerini uyguluyorum. Ve ben bu makyajımda fresh ve hafif bir görünüm elde etmek için fondöten kullanmıyorum. Yalnızca özellikle gizlemek istediğim noktalar için biraz kapatıcı kullanacağım. Göz altlarımdaki koyuluğu gizlemek için Becca Under Eye Brightening Corrector kullanıyorum. Bu ürünün kıvamı çok yoğun olduğundan önce elimin arkasına sürüp cildimde biraz ısıttıktan sonra göz altıma uyguluyorum. Bu kapatıcının pembe tonu göz altı bölgesinin koyu mor tonunu dengeleyerek kapatıyor. Bu yüzden göz altı bölgeniz ne kadar koyuysa ürünün de o kadar koyu tonlarını tercih etmelisiniz. Kapatmak istediğim noktalar için NARS Matte Soft Complete kapatıcımı kullanıyorum. Ardından Catrice kapatıcımla göz altı bölgemi, burunun üstünü, alnımı ve çene bölgemi biraz aydınlatıyorum ve Beauty Blender'ımla yüzümün kalanına doğru dağıtıyorum. Burada amaç geçişlerde çizgi olmamasını sağlamak. Kapatıcımı sabitlemek ve kalıcılığını artırmak için Giorgio Armani Translucent pudramı göz altı bölgeme ve yüzümün geri kalanına uyguluyorum. Yüzde ince bir pudra tabakasını oluşturmak, bronzerimin de daha iyi karışmasını sağlayacak. Hemen ardından Too Faced Cocoa Contour paleti ile kontürleme işlemi var. Paletinin üzerindeki soğuk bronz tonu elmacık kemiklerimi alnıma, çene kenarlarıma ve boynuma uyguluyorum.
Burunu kontrolleme işlemi için küçük fırçamı alıp yine aynı tonu kullanıyorum. Yüzümü aydınlatmak için Urban Decay Afterglow Sin Aydınlatıcı tercih ediyorum. Bu makyajımda yüzümün özellikle aydınlık ve parlak olmasını istediğim için üründen biraz bolca alıp elmacık kemiklerime, burunun üzerine, alnıma ve dudak üstü bölgeme uyguluyorum. Biraz daha sıcak ve parlak bir görünüm vermek içinse Too Faced Sweet Tea bronzerimin üzerindeki parıltılı tonu kullanıyorum. Allık olarak Too Faced'in Love Flash Allı'nın elimde gördüğünüz How Deep Is Your Love tonunu kullanıyorum. Doğal bir görünüm elde etmek için alımı bronzerime yedirerek dağıtıyorum. Böylece yüz makyajım bitti, sırada kaşlarım var. İlk olarak kaşlarımı NYX'in Micro Brow kalemi ile doldurarak başlıyorum. Bendeki ürünün taupe tonu. Sonra kaşlarımı sabitlemek ve biraz hacim vermek için Maybelline Brow Drama Kaş maskaramı kullanıyorum. Göz makyajıma devam etmeden önce şu ana kadar yaptıklarımı sabitlemek için Kat Von D Lock-It sabitleme spreyimi kullanıyorum. Sabitlemeyi şimdi yapmamın sebebi şu, önceki denemelerimde spreyin far rengimi biraz koyulaştırdığını fark ettim ama bu makyajımda gözlerimin olabildiğince sıcak ve canlı olmasını istiyorum. Bu yüzden fardan sonra tekrar sabitleme spreyi kullanmayacağım. Ardından Urban Decay Naked Ultimate Basics paletimi alıp göz kapağımdaki geçiş tonunu yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi küçük blending fırçamı alıp paletinin üzerindeki Fade tonunu kriz bölgeme uyguluyorum. Dikkat ederseniz bu tonu kriz bölgemden biraz daha aşağıya kirpiklerime doğru da dağıtıyorum. Böylece geçişsiz bir görünüm vermeye çalışıyorum. Kriz bölgemle kirpiklerimin arasındaki bölgeye bu makyajın spesiyal görünümünü vermek için Anastasia Beverly Hills Subculture paletimin üzerindeki Edge tonunu kullanacağım. Gördüğünüz gibi düz küçük fırçamla bu tonu tüm göz kapağıma uyguluyorum. Bu far çok pigmentli bir yapıda olduğu için özellikle kirpik çizginizde kalıntılı bir görünümü yapabilir. Bu çok normal, merak etmeyin. Ben bu göz makyajımda özellikle sarı sıcak tonlar istediğim için yine Subculture paletimin üzerindeki New Wave tonunu da kullanıyorum.
Ardından Kristonumla bu sarı ton arası geçişi yumuşatmak için Urban Decay paletimin üzerindeki bitter tonunu alıyorum ve blending fırçamla kriz bölgeme biraz uyguluyorum. Kaş kemiği ve göz çukurumun iç köşesinde de yine yüzümde kullandığım aydınlatıcıyı kullanıyorum. Eyeliner olarak yine her zamanki gibi Kat Von D Tattoo Liner kullanıyorum. Maskara tercihim de gördüğünüz gibi Maybelline'in Lash Sensational. Normalde sırada dudaklar var demem gerekirdi ama ben bu makyajımda olabildiğince doğal bir görünüm istediğim için sadece dudak balmı kullanıyorum. Evet, böylece makyajımın ve videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu makyajı siz de denemeye karar verirseniz, Instagram resmilerinizde beni taglamayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere.